Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz dikişsiz çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde koyu yeşil ve açık sarı tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim ise 3 numara. Hemen modelimi de göstereyim. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Baştan sona 2 şiş ile yaptığımız dikişsiz patiğimiz. Şöyle. Hanımlar, patiğimizin hiçbir yerinde gördüğünüz üzere dikişimiz yok. Patiğimize üst bölümden başlıyoruz. Sonra tabanını, sonra kenarlarını örerek patiğimizi bitiriyoruz. En son tığlama yöntemiyle de patiğimizin üst bölümünü tabana ekliyoruz bu şekilde. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Hemen patiğimizi bilek bölümünden başlayacağım. Sarı ipim ile 11 ilmek olarak 11 adet ilmeğimi atıyorum. Birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bir ilmek daha atıyorum, 11. Hemen şuraya bir düğüm atacağım kenarına. Hanımlar, patiğimizin şu bölümünde haroşa örgü yapacağız kenarına. Ben örgümüzün hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Yani haroşa. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde hanımlar ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Burada da bir diş haroşamız oluştu. Burada 2 diş haroşamızın olması gerekiyor. Buraya bir diş haroşa daha öreceğim. Ön yüzde yine ilmeklerimi düz örüyorum. Sonuncu ilmeği de ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Yine kenar ilmeğini şöyle örmeden alıyorum. İlmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi geri döndük hanımlar. Burada 2 diş haroşamız oluştu. Haroşalı bölümü tamamladık. Artık artırmalara başlayacağız. Ve ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Yine kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Şu an ön yüzdeyiz. İlmekleri düz öreceğiz. İkinci ilmeğimi ördükten sonra hemen şuraya bir artırma yapıyorum. Bakın, sağ kenardan ve sol kenardan artırma yapacağız. İlk 2 ilmeğimi ördüm, artırdım. Şimdi son 2 ilmek kalana kadar öreceğim, yine artıracağım. Bakın, son 2 ilmeğim kaldı. Yine burada da artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. 2 ilmek artırdık. Şişimizde böylece 13 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Hanımlar, arka yüzde ilmekleri ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde artırma işlemi yok. İlmeklerin tamamı ters örülüyor. Artırma sadece ön yüzde yapılıyor. Bakın, artırdığım ilmeğimi de yine ters ördüm. Kalan 2 ilmeğimi de ters örüyorum. Geri döndüm, ön yüzdeyim. Artık bu desenimizi de başlayacağız. Bu nedenle şöyle yeşil ipimi de yanıma hazırladım. Öncelikle hanımlar, desenimize başlıyoruz. İlk başta 3 tane şu modelden kuracağız. Model 4 sırada yapılıyor. Modelimizin ön yüzde 1. sırasındayız. Artırmalara da devam edeceğiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2. ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. Artırma yaptığım ilmekle birlikte 3 ilmek oldu. Yeşil ipimi alıyorum. Desenimi yapacağım. Modelde 1. sıramız hanımlar. Burada bir ilmeğin içinden yeşil ipim ile 3 ilmek çıkarıyorum. Bakın, bir kere ördüm. İpimi şişime doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum. Bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartmış olduk. Şöyle yeşil ipimin ucunu şurada sarıya düğümleyip patiğimiz sökülmesin diye. Sonra sarı ipimi alıyorum. Araya 3 ilmek sarı öreceğim. 1, 2, 3. Tekrar ikinci modelimizi yapacağız hanımlar. Yine bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Aynı yerden 3. ilmeğimi de çıkarıyorum. Tekrar sarımı aldım. 3 ilmek sarı örüyorum. 3. modelimi yapacağım şimdi. Aldım yeşilimi. Bir ilmeğin içinden
3 ilmek çıkarıyorum. Yeşilimi bıraktım. Tekrar sarımı aldım. Bakın burada da son 2 ilmek kaldı. Artırma yapmayı unutmuyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece 15 ilmeğimiz oldu. Modelin birinci sırasını yaptık. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzde modelin ikinci sırasındayız. Arka yüzde artırma yok. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yanındaki ikinci ve üçüncü ilmeklerimi sarı ipim ile örüyorum. Bakın burada 3 tane yeşil ipim vardı hanımlar. Bu ilk yeşili şöyle, ipim benden tarafta. İlk yeşili örmeden alıyorum. Ortadaki yeşil ilmeğimi yeşil ipimle ters örüyorum sadece. Şöyle. Sadece bunu ters ördüm. Tekrar bu üçüncü yeşili de yine örmeden sağ şişime alıyorum. Aradaki 3 ilmek sarımızı ters ördük. Bakın yine burada 3 tane yeşil var. İlkini örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Şu ortadaki yeşil ilmeğimizi yeşil ipimizle ters örüyoruz. Üçüncü yeşili de örmeden aldık. Arada 3 sarımı ters ördüm. Tekrar ilk yeşili örmeden alıyorum. Şu ortada bir tane daha yeşilim var. Bunu yeşil ile ters örüyorum. Üçüncü yeşili yine örmeden aldım. Şişimde kalan 3 ilmeğimi sarı ipim ile ters örüyorum. Modelde ikinci sırayı tamamladık hanımlar. Şimdi üçüncü sırada ön yüzdeyiz. Yine kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. Artırma yapmayı unutmuyorum. Bu aşamada hanımlar burada bakın bir sarı ilmeğim var. Önde de 3 yeşil ilmeğim var. Buradaki yeşil ilmeğimi sarı ilmeğimin önüne getirerek bakın sağa doğru kesim yapacağım. Şöyle. Yeşil ile sarıyı birlikte keserek örüyorum. Ortadaki yeşili örmeden aldım. Bu üçüncü yeşili de solundaki sarı ile birlikte bu defa sola doğru keserek örüyorum. Bu şekilde. Araya bir ilmek düz ördük sarı ipimizle. İkinci modeli yapalım. Bu yeşiller var, solda da sarı var. Sağda da sarı var pardon. Bu yeşili sarının üzerine bırakıp ikisini kesiyorum. Ortadaki yeşili örmeden aldım. Üçüncü yeşili de solundaki sarı ile birlikte keserek örüyorum. Arada bir tane kremim var. Pardon sarım var. Üçüncü modeli yapacağız. Hemen yeşil ilmeği sağındaki sarı ilmeğin üzerine bırakıyorum. İkisini keserek ördüm. Ortadaki yeşili örmeden alıyorum. Üçüncü yeşili de solundaki sarı ile birlikte keserek örüyorum. Hemen buraya da hanımlar son 2 ilmek kaldı. Artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Ön yüzde modelin 3. sırasını tamamladık. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Modelin 4. sırası. Burada sarı ilmeklerimi sarı ipim ile ters örüyorum. İpim benden tarafta, yeşili örmeden aldım. 3 tane sarımı ters örüyorum. Yeşilimi örmeden alıyorum. 3 sarımı ters ördüm. Yeşili örmeden aldım. Kalan 4 tane sarı ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi ilk modelimizi böylece tamamladık hanımlar. Bu bizim birinci modelimizdi. Model aralarında şuralarda hanımlar bakın 2'şer sıra sarı ipimizle öreceğiz. Yani ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmekleri 2 sıra öreceğiz. Şimdi ilmekleri ön yüzde düz örüyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Artırmamı da yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmek kaldı. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bakalım kaç ilmeğimiz oldu hanımlar? 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmek olmuş. 23 ilmek olana kadar artıracağız. Şimdi arka yüzde ikinci sırayı yapıyoruz. İlmekleri tamamen arka yüzde ters örüyoruz. Sonuncu ilmeği de ters ördüm. Şimdi ön yüzde hanımlar ikinci modelimizi kuracağız. Artırmaya da devam edeceğiz. Öncelikle bu defa 4 tane model yapacağız. Model aralarına denk gelecek şekilde. Kenar ilmeğini aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen artırmamı yaptım. 3 ilmek oldu. Bir ilmek daha örüyorum. 4. Hemen buraya modelimi yapacağım. Yeşil ipimi alıyorum. Yine bir ilmeğin içinden yeşil ipim ile 3 ilmek çıkartıyorum. Bakın ilk modeli yaptık. Yanına
3 tane sarı örüyorum. Tam ortaya bakın, şu araya gelen yere yine model yapacağım. Bir ilmeğin içinden yeşil ipim ile 3 ilmek çıkartıyorum. Yanına 3 tane sarı örüyorum. Üçüncü modeli yapacağım. Bir ilmeğin içinden yine 3 ilmek çıkarıyorum. 3 sarı örüyorum. Dördüncü modelimdeyim. Bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. Yanına bir ilmek ördüm. Bakın son 2 ilmek kaldı. Artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz ördüm. Bu sırada da 21 ilmeğimiz oldu. Arka yüzdeyim şu anda. Modelimizin hanımlar arka yüzde ikinci sırası. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sarı ilmeklerimi sarı ipim ile ters örüyorum. İlk yeşili örmeden aldım. Ortadaki yeşilimi ters olarak örüyorum. Üçüncü yeşili yine örmeden alıyorum. Aradaki 3 sarı ilmeğim sarı ipim ile ters örülüyor. İkinci modeli yapıyorum. İlk yeşili örmeden aldım. Ortadaki yeşili yeşil ipim ile ters ördüm. Üçüncü yeşili örmeden sağ şişime alıyorum. Bu şekilde hanımlar modelimizin ikinci sırasını yapıyoruz. Yine ortadaki yeşili yeşil ipim ile ters ördüm. Üçüncü yeşili örmeden aldım. Kalan 4 ilmeği sarı ipim ile ters örüyorum. Böylece modelimizde ikinci sırayı arka yüzde tamamladık. Şimdi ön yüzde üçüncü sıramıza başlayacağız. Öncelikle hanımlar kenar ilmeğini örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum ve artırmamı yapıyorum. Artık son artırmamız bunlar. 23 ilmek oluyor. Yanına bir ilmek daha düz ördüm. Kenarda 4 ilmek oldu. Şimdi bu yeşil ilmeğimi sarı ilmeğimin önüne bırakıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. Ortadaki bir yeşili örmeden alıyoruz. Üçüncü yeşili de solundaki sarı ile birlikte keserek örüyoruz. Arada bir tane sarım var. İkinci modeli yapacağım. Yeşilimi sağdaki sarının üzerine getirdim. İkisini kesiyorum. Ortadaki ilmeği örmeden aldım. Üçüncü ilmeğim var. Bunu da solundaki sarı ile birlikte kestim. Arada bir ilmeğim var. Üçüncü modeli de yine diğerleriyle aynı şekilde yapıyoruz. Dördüncü modeli yapacağız. Ortaya bir tane sarı ördüm. Ve bu üçüncü yeşil ilmeğimi de hemen solundaki sarı ile birlikte örüyorum. Yanına bir ilmek daha ördüm. Bakın hanımlar, buraya da artırma yapacağız son kez. Şişimizde şu anda 23 ilmeğimiz oldu. Çok özür dilerim. Artık artırma yapmayacağız. 23 ilmekle patiğimizin üst bölümünü örmeye devam edeceğiz. Şu an arka yüzde modelde 4. sıramız. Sarı ilmeklerimi ters öreceğim. Sarılarımı ters olarak örüyorum. Yeşillerimi örmeden alıyorum. Sarı ilmeklerimi ters örüyorum. Yeşil ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Şu sarımı ters örmeyi unutmuşum. Evet, yeşilimi örmeden aldım. Sarı ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Tekrardan bir ilmekleri sayalım hanımlar, emin olmak için. 3, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 3 de burada. 23 ilmeğimiz oldu. Şimdi yine model aralarında hanımlar 2 sıra örüyorduk. Ön yüzde düz, arka yüzde ters. Artık artırma işlemi olmadığına göre ön yüzdeyiz şu anda. İlmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar düz olarak örelim hanımlar. Arka yüzde de ters olarak örelim. Ön yüzde buluşalım. Evet hanımlar, ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimi 2 sıra ördüm. Şimdi 23 ilmekle bu defa 3. modeli yapacağız. Toplamda 5 tane model kuracağız. Öncelikle kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İkinci ve 3. ilmeğimi ördüm. Ardından yine yeşilimizi alıyoruz hanımlar. 4 sıradan oluşan modelimizi yapıyoruz. Artırma yok. 23 ilmek üzerine 5 tane model kuracağız. Yine bir ilmeğin içinden yeşil ipim ile 3 ilmek çıkarıyorum. Araya 3 tane sarı örüyorum. Tekrardan bir ilmeğin içinden 3 ilmek yeşil çıkarıyorum. 3 ilmek sarı örüyorum. Yine bir ilmeğin içinden şöyle 3 ilmek çıkarıyorum. 3 tane sarı örüyorum.
Dördüncü modeli yapacağız. Bir ilmeğin içinden yine 3 tane ilmek çıkarıyorum. 3 tane sarı örüyorum. 5. ve sonuncu modeldeyim. Bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım ve kalan 3 ilmeğimi örüyorum. Modelin birinci sırasını bu şekilde tamamladık. Şimdi arka yüzde ikinci sırasını yapacağız. Ön yüzde 3 ve tekrar arka yüzde 4. Bu şekilde hanımlar bu modelimizi dediğim gibi artırma yok. 23 ilmek ile bu üçüncü modelimizi 4 sırasında tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, 4 sıradan oluşan modelimi tamamladım. Şimdi yine ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmeklerimizi 2 sıra öreceğiz. Bu şekilde sırasıyla ilmeklerimizi öreceğiz hanımlar. Ön yüzde düz, arka yüzde ters 2 sıra örelim gelelim. Evet hanımlar, ön yüzde düz, arka yüzde ters ilmekleri ördüm. Şimdi şu 4. modeli başlatacağız ve kesimler olacak hanımlar burada. Yanlardan kesimler yapmaya başlayacağız. Kesme işlemini şöyle yapıyoruz. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Önde 2 ilmeğim var. İkisini birlikte keserek ördüm. Bu şekilde ikisini keserek ördüm. Yanına 2 ilmek daha düz öreceğim. Kenarda 4 ilmek oldu. Şimdi yeşil ipimle buraya model kurulumu yapacağım. Yine 4 tane modelimiz olacak burada. Bir ilmeğin içinden yine yeşil ipimle 3 ilmek çıkarıyorum. 3 tane sarı ilmek örüyorum araya. Tekrar ikinci modelimi yapıyorum. Yine bir ilmeğin içinden 3 tane çıkarıyorum. Araya 3 tane sarı örüyorum. Bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. 3 ilmek sarıyı düz örüyorum. Yine bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. 4 tane model yaptım hanımlar. Şimdi burada da son 3 ilmek kalana kadar örüp sol kenarda da kesimimizi yapacağız. Bakın 2 ilmek daha ördüm, 3 kaldı. Burada da hanımlar sağa doğru kesim yapacağım. Yani ikinci ilmeğimi ilkinin önüne getiriyorum. İkisini keserek örüyorum. Sonuncu ilmeğimi düz ördüm. Ön yüzde kesim yaptık. Tekrar 21 ilmek kaldı. Arka yüzde kesim işlemi yok. Modelin ikinci sırasını yapıyoruz. Bu şekilde ilk yeşili örmeden alıyorum. Ortadaki yeşil ilmeğimi yeşil ipimle ters örüyorum. Üçüncü yeşili de yine örmeden sağ şişime aldım. Aradaki 3 sarımı ters örüyorum. Yine diğer modelimi de aynı şekilde yapıyorum hanımlar. Üçüncü yeşili de yine örmeden aldım. 3 ilmek sarıyı ters örüyorum. Arka yüzde modelimizin ikinci sırası. Bu şekil. Geri dönüyorum. Ön yüzde modelde 3. sıramız, kesimlere de devam edeceğiz. Kenar ilmeğini aldım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Yine burada bakın yeşil ilmeğimi sağındaki sarının önüne getiriyorum. İkisini keserek ördüm. Ortadaki yeşili örmeden alıyorum. Üçüncü yeşili de solundaki sarı ile birlikte keserek örüyorum. Arada bir tane sarım var. Modelimizin 3. sırasını da yine bu şekilde örüyoruz hanımlar. Son 3 ilmek kalana kadar öreceğiz. Yine sol kenarda da kesimimizi yapacağız. Bakın son 3 ilmeğim kaldı. Burada da sağa doğru kesim yapacağım. İkinci ilmeği ilkinin önüne getirip ikisini kesiyorum ve sonuncu ilmeği düz örüyorum. Şimdi de hanımlar 2 ilmek daha eksildi. 19 ilmeğimiz kaldı. Arka yüzde modelin 4. sırasındayız. Sarı ilmeklerimi ters örüyorum. Yeşillerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Sarılar ters örülüyor. Yeşilleri örmeden sağ şişimize alıyoruz. Bu şekilde. Yine 4. modeli de bitirdik hanımlar. Tekrardan ön yüzde düz, arka yüzde ters 2 sıra öreceğiz. Kesimlerde devam edecek. Kenar ilmeğini aldım. Öndeki 2 ilmeğimi yine keserek örüyorum. Yeniden hanımlar son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Son 3 ilmek kalana kadar, çok pardon. Kesimimizi yapacağız ardından da. Bakın son 3 ilmeğim. İkinci ilmeği ilkinin üzerine bırakıyorum. İkisini kesiyorum ve sonuncu ilmeğimi düz ördüm. Böylece 17 ilmek kaldı şimdi de. Geri dönüyorum. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz sıra sonuna kadar.
Bu şekilde. Gördüğünüz gibi hanımlar toplamda 1, 2, 3, 4 modeli tamamladık. 5. modelimizi de yine aynı şekilde kuracağız hanımlar. Yani bu şekilde kuracağız ve kesimlerimize de yine devam edeceğiz. Yine kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Tekrar öndeki 2 ilmeğimi kestim. Yanına 1 ilmek daha örüyorum hanımlar. 3 ilmek oldu. Şimdi buraya 3 tane model yapacağız. Alttan yeşilimi alıyorum. Yine 1 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıp araya 3 tane sarı örüyorum. Tekrar ikinci modeli yapacağım. 1 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkardım. 3 tane sarı örüyorum. Yeniden 1 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. Son 3 ilmek kalana kadar örüyorduk hanımlar. Bakın bir tane daha ördüm. Buradaki 2 ilmeği alıyorum. Sağa doğru kesim yapıyorum. Sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. 15 ilmeğimiz kaldı şimdi de. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Modelin ikinci sırası. Sarı ilmekleri ters örüyorum. Yeşilin ilkini örmeden alıyoruz. Ortadaki yeşili yeşil ile ters örüyoruz. Üçüncü yeşili yine örmeden aldım. Arada 3 tane sarı ilmeğim ters. İlk yeşili örmeden aldım. Ortadaki yeşilimi yeşil ile ters örüyorum. Üçüncü yeşili de örmeden sağ şişimize alıyoruz. Sarı ilmeklerimizi de sarı ipimiz ile ters örüyoruz. Modelde hanımlar 3. sıramız. Bu sıramızda kesim yerinde birazcık şey olacak. Model kurulumunu tam denk getirebilmemiz için dikkatli izleyelim burayı. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Öndeki 2 ilmeğimi kesiyorum. Bakın kesimimi yaptım. Burada kesim yaptığım ilmek var. Bir de üçlü yeşil ilmeğimin ilki var. Kesim yaptığım ilmeğin önüne yeşil ilmeğimi getireceğim. İkisini birlikte kesiyorum burada. Şöyle. İkisini birlikte kestim hanımlar. Ortadaki yeşili örmeden alıyorum. Üçüncü yeşili de solundaki sarı ile birlikte kestim. Ortada bir tane sarım var. İkinci modeli de yine aynı şekilde kuruyoruz. Üçüncü modeldeyiz hanımlar. Yine burayı da aynı şekilde yapıyoruz. Bakın ortadaki yeşili örmeden aldım. Bu üçüncü yeşili de hemen yanındaki ilmekle birlikte keserek örüyorum. Burada sağa doğru kesim yapacaktık hanımlar. Bu kesim yaptığımız yeşilli ilmek ile bakın bu diğer ilmeği alıyorum. Bu kesim yaptığım ilmeğin önüne getirip ikisini kesiyorum. Sonuncu ilmeğimi ördüm. Şimdi geri dönüyorum arka yüzde modelde. 4. sıramız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sarıları sarı ipim ile ters örüyorum. Yeşil ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Modeli bitirdik hanımlar. Şu anda bakalım şişimizde kaç ilmeğimiz var? 2, 4, 6, 8, 10, 13. Şimdi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ilmekleri öreceğiz. Örerken de hanımlar kesimimizi yapacağız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Öndeki 2 ilmeği birlikte keserek örüyorum. Şöyle. Şimdi son 3 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Burada da yine sağa doğru kesim yapıyorum. Böylece bu bölümde hanımlar 11 ilmeğimiz kaldı. Bakın. Bu şekilde yaptık. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Şöyle saydığımızdan da burada bakın 4, 8, 9, 10, 11 ilmeğimiz kaldı. Patiğimizin bu bölümünü yaptık hanımlar. Şimdi 11 ilmek ile bir diş haroşamızı öreceğiz. Ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz öreceğim. Bu şekilde. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine ilmeklerimi düz örüyorum. Sarı ipimiz ile böylece bir diş haroşamızı örmüş oluyoruz. Ön yüzde ip geçişi yapacağım için sarı ipimi kendime doğru alıyorum. Son kenar ilmeğini örmeden aldım. Artık hanımlar bu aşamada sarı ipimi bıraktım. Yeşilimle devam edeceğim. Patiğimizin tabanına bu aşamada artık geçiş yapıyoruz. Şimdi hanımlar yapacağımız işlem şu. Yeşil ile hemen artırmalara da başlayacağız. Şöyle ki ilk ilmeğimi örüyorum. İkinciyi de ördüm. Ardından hemen buraya 2 ilmekten sonra yeşil ipimle artırmamı yapıyorum.
Son 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Yani anlayacağınız patiğimizin şu burundan başlayarak tabanına geçiş yapıyoruz hanımlar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Tekrar artırma yaptım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Burada hanımlar 13 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzde artırma yok. 13 ilmeğimizi normal haroşa olarak örüyoruz. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar geri dönüyorum hanımlar. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İkinciyi örüyorum. Hemen bu aşamada bu sarı ipimizi de artık keseceğiz. Hemen şuradan şöyle makasımı alıyorum. Sarı ipimi keseceğim buradan. Makasım kırık, kesmek de bana şu an ölüm gibi geliyor. Ay, evet, başaracağız. Gerçekten şu an bir sinir şeyi yaşıyorum. Evet, sonunda kesebildim sarı ipimi. Hemen sarı ipimin ucunu şöyle yeşilime bağlayayım ki patiğimiz sökülüp açılmasın diye. Yine 2 ilmek ördükten sonra hemen sağ kenarda bakın artırmamı yapıyorum. Şöyle 2 ilmek örüyoruz, artırıyoruz. Son 2 ilmek kalana kadar örüp yine artırıyoruz. Ön yüzde sağ ve sol kenardan artırmalarımızı yapıyoruz. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Yine artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Böylece 15 ilmeğimiz oldu hanımlar. Şimdi arka yüzde artırma yok. Yine arka yüzde ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Sadece ön yüzde artırma yapıyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bu şekilde artırmalara devam edeceğiz hanımlar. 2 ilmek örüp artıracağız. Son 2 ilmek kalana kadar örüp yine artıracağız. Biz bu artırma işlemine şişimizde toplamda 49 ilmeğimiz olana kadar devam edeceğiz. 49 ilmek olana kadar, yani şu bölümü öreceğiz şuraya kadar. Şimdi hep birlikte şişimizde 49 ilmeğimiz olana kadar patiğimizin bu taban bölümünü örelim gelelim. Evet hanımlar, ben burada 49 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim. Yani patiğimizin tam olarak şu bölümünü tamamladık. Şimdi arka bölümleri öreceğiz. Artık artırma yapmıyoruz hanımlar. İlmeklerimizi 49 ilmek üzerinden normal haroşa olarak öreceğiz. Artırma yok. 49 ilmek ile ilmeklerimizi öreceğiz bu şekilde. Şu an ön yüzdeyim hanımlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu aşamada ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz olarak, yani haroşa olarak örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum. Şimdi de arka yüzdeyim hanımlar. Arka yüzde de yine 49 ilmeğimizi haroşa, yani düz olarak öreceğiz. Böylece bir diş haroşa örmüş olacağız. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri örünce bir diş, bir sıra haroşamız oluyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar yine ilmeklerimizi haroşa örüp gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ördüm hanımlar. Şimdi geri dönüyoruz. Ön yüze 49 ilmek ile bir diş haroşa ördük. Bu bir diş haroşanın yeri kaybolmasın diye, arka bölümü yapmaya başladığımız yer kaybolmasın diye şöyle bir ip takacağım buraya, tığ yardımıyla küçük bir ip, yerini belli etmek için. Şöyle bir diş haroşamız oldu hanımlar. Patiğimizin ben şu arka bölümüne, yani şuraya toplamda 19 diş 19 sıra haroşa ördüm. Bakın benim ölçülerime göre tam oldu. Genişliğini şöyle göstereyim, esnekliğini bu şekilde tam oldu. Sizler bu aşamada ayağınıza ölçerek de yapabilirsiniz hanımlar. Yani şöyle ki patiğinizi, şurası şöyle ön bölüm oluyor. Sarının bittiği bölüm şurası tabana denk geliyor. Şu şekilde hanımlar taban ölçüsünü alabilirsiniz. Şöyle. Şu şekilde. Biraz esneterek ölçü almayı unutmayın. Çünkü haroşa örgü esnek bir örgü türüdür. Esner. Bu şekilde topuğunuzun şu arkasına gelene kadar esneterek ölçü alın. Örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğinizin boyutu ayağınıza tam olur. Dediğim gibi ben 19 diş 19 sıra haroşa ördüm. Benim ölçüme göre tam oldu. Şimdi hep birlikte patiğimizin bu arka bölümünü tamamlayalım gelelim. Ardından topuğumuzu birlikte keselim. Evet hanımlar, patiğimin bu arka bölümüne toplamda 19 sıra haroşamı ördüm geldim. Şimdi şuradaki ipimi çıkaracağım. Artık gerek kalmadı buna.
Topuğumuzu yapmaya başlayacağız. Topuk kesiminde bize kolaylık sağlasın diye hanımlar şöyle ön yüzden baktığımızda sol kenara, yani bu tarafa 20 ilmek ayıracağım. Sayalım: 4, 8, 12, 16, 20. Hemen yeri belli olsun diye şu kırmızı ipimi tekrar buradan bir takayım hanımlar. 20 ilmeği ayırdığımız yer karışmasın diye şöyle. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Bu bölümde yine haroşaya devam ediyoruz. İlmeklerimizi sayarak öreceğiz. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmeğimi ördüm. 20. ilmeği örerken öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. 19 ilmek ördüm. 20. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 20 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için şu orta kısma bakın, ayraç koyduğumuz yerden itibaren şu ortaya baktığımızda 8 ilmek kaldı. Bu 8 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu: kesim yaptıktan sonra geri dönüyoruz. İpimiz karşıda, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerim, bakın şu an arka yüzdeyim, sıra sonuna kadar normal haroşa olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde sonuncu ilmeğimi de ördüm. Tekrar ön yüzdeyim. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani 19 ilmek öreceğiz. 20. de kesim yapacağız. Kenar ilmeğini aldım. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmeğimi ördüm. 20. ilmekte öndeki 2 ilmeği alıyorum. İkisini birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada şu arada 8 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda bir ilmek eksildi. 7 ilmek kaldı. Şimdi kesim yaptık hanımlar. Yine geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri haroşa öreceğiz. Ön yüzde tekrar 19 ilmek öreceğiz. 20. de kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 7 ilmek birer birer eksilip bitene kadar devam edeceğiz. Yani şu işaretleyene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 7 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere anlattığım gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar, işaretleyerek kadar patiğimin topuğunu bu şekilde ördüm geldim. Şimdi ipimi çekiyorum artık burada. İlk başta bu sol tarafa 20 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ tarafta da 20 ilmek kaldı. Yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım. İlk kesimim şöyle: benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkisini birlikte örüyorum. Diğer kesimlerim de şöyle oluyor: benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdakileri topladım. Yeniden aynı işlemi yapacağım. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek alıyorum. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz hanımlar. Kesme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Gizli kesim olduğu için patiğimizin arkasında izi belli bile olmuyor. İlmeklerin tamamını aynı şekilde sırasıyla kesiyoruz. Her iki şişteki ilmek sayıları da birbirine eşit olduğu için kesim sonunda ilmeklerimiz aynı anda bitiyor. Yine devam ediyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek alıyorum. İkinci şişimden de bir ilmek alıyorum. İkinci şişten aldığım ilmeğimi İlk şişten aldığım ilmeğimin içinden geçiriyorum ve tığımdaki ilmekleri topluyorum. Son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra diğer şimdiki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topladım ve 2 tane zincir çekiyorum. İpimi de kestim. Hemen ipimizin ucunu arkaya gizleyelim. Topuğumuza bakacağız. Ardından tığlama işlemine geçeceğiz. Şöyle ipimizin ucunu gizliyorum. Bakın hanımlar, topuğumuz şöyle.
Gördüğünüz gibi. Patiğimizin arkasında izi bile belli değil. Çok temiz, güzel bir görüntüsü var. Şimdi patiğimizin bu üst parçasını alt parçaya ekleme yapacağız hanımlar. Şöyle tığlama yöntemiyle ekleyeceğiz. Buradaki kenar ilmek yerlerini sayacağım. Yeşil olanlara 19. kenar ilmek yerine işaret koyup oradan itibaren tığlamaya başlıyoruz. Bakın şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. kenar ilmek yerimiz hemen şurası, şöyle bir yere belli olsun diye şöyle taktım. Şu üst bölümden ön yüzden itibaren hanımlar tığlama işlemini başlatacağız. Bu aşamada hanımlar yeşil ipimi kullanacağım. Şöyle yeşil ipimle önce bir ilmek oluşturacağım. Şöyle. Ardından bakın bu sarı ilk kenar ilmek yerine, yani şuraya giriyorum. Ardından işaret koyduğum yere şöyle girdim. Artık ipi çekebilirim. 2 kenar ilmek yerine birden girdim. Buradan şöyle bir ilmek çıkartıyorum. İlmekleri topluyorum. Hanımlar sık iğne tekniğiyle birleştirme yapacağız. Hemen sıradaki sarı kenar ilmek yerine giriyorum. Ardından arkadaki bir sonraki yeşil kenar ilmek yerine giriyorum. Sık iğne tekniğiyle bu ön bölümü birleştiriyorum. Burada çok sıkı bir sık iğne yapmayalım hanımlar. İlmekleri çok sıkarak toplamayalım. Patiğimizin üstü gergin durmasın. Bakın ilmeklerim tığımda gayet esnek. Bu şekilde sırasıyla tığlama işlemini gerçekleştiriyorum. Kenar ilmek yerlerine ilmeğin 2 kanadına birden batarak önce sarıdan sonra yeşilden ilmek çıkartıyorum ve sık iğne tekniği kullanarak kenarları birleştiriyorum. Bu şekilde. Bakın önce sarıya sonra yeşile girdim. Böyle birleştireceğiz. Karşılıklı olarak kenar ilmek yerlerine giriyorum. Önce sarı sonra yeşil. Gayet güzel görünüyor. Görüntüsü de güzel, kullanışlı. Patiğimizin hiçbir yerinde hanımlar baştan sona izlediniz. Asla dikiş yok. Ben dikişli patikleri sevmiyorum. Kullanışlı bulmuyorum. Hoşlanmıyorum. Bu nedenle patiklerimde dikiş kullanmıyorum. Bakın sırasıyla önce sarıya sonra yeşile girerek patiğimin üstünü alt bölüme birleştirmiş oluyorum. Hemen şuradan da kenar ilmek yerine girerek şurada da birleştirme işlemini yaptım. Bu bölümde de hanımlar hemen şu tepe bölüme girerek, bakın şuraya girerek bir sık iğne oluşturuyorum. Bu aşamada hemen şurada bakın kenar bölüme geldik. Şuraya girerek bir sık iğne daha yaptım. Bakın şurada sarı ile görünen haroşalarımız var. Bu haroşaya arkasından da şöyle bak yeşil olan ilmek yeri var. Şuraya. İkisine birden batarak bu tepe bölüme de bakın şöyle. Alttan şöyle yeşile de batıyorum. Burayı da bu şekilde tığlıyoruz. Şöyle. Önce şu tepedeki sarı haroşa ucuna, alttan da yeşile batarak burada 2 katlayarak sık iğnemizi yapıyoruz hanımlar. Patiğimizin burun kısmı burası. Şöyle bakın. Sık iğne yöntemini burada bu şekilde uyguluyoruz. Benim tığ ile çok aram iyi olmadığı için şu anda bir yanlış yapmayayım diye kendime sıka sıka gidiyorum. Yine devam edeceğiz hanımlar uca kadar. Şöyle, hatta yok yanlış yere girmişim, hemen düzelteyim. Şu tepeye girecektim. Tepelere girerek yaptım çünkü bir diğerinin de aynı olsun. Şimdi geldik kenar ilmek yerlerine gene. Burada önce sarıya, alttan da yeşile giriyorum. Yine birleştirme işlemine bu kenarda da devam ediyoruz. Bakın önce sarıya sonra yeşil kenar ilmek yerine girdim. Birleştirme işlemini burada da devam ettiriyoruz. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine giriyoruz. Kenar ilmek yere atlamadan. Yine bakın önce sarı, alttan da yeşil kenar ilmek yerine giriyorum. Burayı birleştiriyorum. Böyle. Önce sarıya, alttan da yeşile girip birleştirme işlemini gerçekleştiriyorum. Bu şekilde. Şuraya kadar buna devam edeceğiz hanımlar. Şu bölüme kadar bu işleme devam edeceğiz. Sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek, şurada yarım ilmek almışım. Çok hoşlanmadım. Hemen açıp tekrar düzeltelim. Şurayı bakın. Şöyle. Tekrar önce sarıya, tabandan da yeşile giriyorum. Yine önce sarımız var. Tabanda yeşilimiz var. Bu bilek bölümüne kadar tığlama işlemini gerçekleştireceğiz.
Sonra kenar oyamıza geçeceğiz. Kenar oyamız da zaten sadece sık iğneden ibaret. Şöyle önce sarıya, sonra yeşil kenar ilmek yedim şurada. Yeşile girerek sık iğnemi yapıyorum. Yine bu tarafta da hanımlar gördüğünüz gibi sıkarak yapmadım sık iğnemi. Bakın gayet gevşek, esnek burası. Ve devam edeceğim. Önce sarı, sonra yeşil yere batıyorum. Ardından buraları birleştiriyorum. Bakın son sarı kenar ilmek yerim kaldı. Önce sarıya, sonra da yeşile girdim burada. Burayı birleştirdim. Şimdi burada sarı ipimizin ucu biraz uzunmuş. Şöyle biraz keseceğim. Bu sarı ipimizi hanımlar arkaya gizleyeceğiz. Ya da sık iğne yaparken yine bu üst bölüme de sık iğne yapacağız hanımlar. Ya da sık iğne yaparken araya gizleyerek götürebiliriz bunu. Bakın şöyle. Sırasıyla buradaki kenar ilmek yerlerine batarak yine sık iğnemi yapıyorum. Bakın ipin ucunda gizledim. Bakın sırasıyla sarı kenar ilmek yerlerine girerek yine en son şuraya girerek sık iğnemi yaptım. Evet hanımlar, patiğimizin üst bölümünü böyle çerçeveledik. Şimdi patiğimizin şu kenarına geçeceğiz. Hemen şuraya bakın, yeşil kenar ilmek yerine şöyle bir geçiş yaptım yine. Bu patiğimizin kenarlarına da sık iğne ile şöyle bakın sırayla kenar ilmek yerlerine girerek sık iğne yaparak kenar oyası yapıyoruz. Şöyle normal sık iğne tekniği kullanıyoruz burada da yine. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine batarak bu şekilde sık iğnemizi yapıyoruz. Bu şekilde hanımlar böyle patiğimizin çevresini dolanacağız, geleceğiz. Şu kenara gelene kadar yapmamız gerekiyor. Buraya gelene kadar sık iğnemizi tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, buraya kadar kenar oyamı yaptım geldim sık iğne ile. En son bir tane zincir çekip artık bu ipimizi şöyle kesiyorum. Hemen ipimizi gizleyelim hanımlar. Patiğimiz bu kadardı. Sonra patiğimize bir bütün olarak bakalım. Şöyle arkaya sıkılayarak yeşil ipimin ucunu da ilmek aralarından geçirerek gizledim. Evet hanımlar, patiğimizi bitirdik. Patiğimiz şu. Bakın. Patiğimiz böyle. Yan tutalım. Görüntü itibariyle de şöyle haroşalı model. Şöyle görüntü itibariyle yandan duruşu. Hemen bir de şöyle manken ayağıma giydireceğim. Ayağımızda da görelim. Çok güzel bir patik oldu hanımlar. Çok şık, zarif bir model oldu. Ben çok beğenerek yaptım. Severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. İşte patiğimiz böyle, birlikte yaptığımız modelimiz. Dikişsiz, güzel, şık, çok harika bir model oldu. Bu şekilde ben çok sevdim hanımlar modeli. Dilerim sizler de severek yaparsınız. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.